Harput deyince hikayelerimiz bitmiyor. Bir tarafta tarihi güzellikler, diğer tarafta ise halk hikayelerinin güzelliği. Bugünkü hava sıcaklığı ortalama 35 derece. Ancak birazdan bir yere gideceğiz. Hem halk hikayesi bakımından hem de jeolojik yapısı bakımından dikkat çeken bir yer. Nereden mi bahsediyorum? Elbette Elazığ Harput'ta bulunan Buzluk Mağarası'ndan. Dilerseniz gelin sözü uzatmadan Buzluk Mağarası'na devam edelim. Buzluk Mağarası ile alakalı hikayemize gelecek olursak. Bir rivayete göre buzluk mağaralarının hemen altında göl vardır. Güzel mi güzel, elleri kınalı bir gelin. İşte bu gölden birine girer. Daha sonra gölün akıntısına kapılır ve orada kaybolur. Derler ki kınalı parmakları Ozan Gölü'nün kenarında bulunmuştur. Bu gelinin bir de sevdiceği vardır. Ozan'dır. Gelir onun için dualar okur, türküler söyler, nameler yakar. İşte o parmakların çıktığı yere de bu Ozan'ın adı verilmiştir. Bu Ozan bir gün yine buzluk mağarasına gelip o sevdiceğini hatırladığı vakitlerden bir vakit bir peri görür. Ve bu perinin peşinden gelir. Ancak ne yapsa ne etse bulamaz onu. Buradan indiğinde o perinin göle girdiğini görür. Ve o da onun arkasından gider. Ancak bu periyi daha sonra bir daha göremez. Ve bir rivayete göre o adını bilmediğimiz Ozan'ın dilinden şu mısralar dökülmüştür. Gerçek aşık olanların yüreci yanar olur. Her canipten suriş ile şavkı odur, kanar olur. O halde gelin Buzluk Mağarası'nın bir diğer olayından bahsedelim. Birazdan içeriye gireceğiz. Zaten daha buraya gelir gelmez dışarıda 35 derece bir hava var ama burası soğumaya başladı bile. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında bir jeolojik oluşum. İçeride bir hava akımı oluşuyor ve bu hava akımı içerinin buz tutmasına neden oluyor. Ve bu jeolojik oluşum dünyada çok nadir yerde var ve bunlardan biri de Elazığ Harput'ta Buzluk Mağarası olarak adlandırılan bu yerde. İçeriye girdiğinizde yaz aylarında bazen buz sarkıt ve dikitlerine dahi rastlayabiliyorsunuz. Sen kafasın ben. Üşümek istiyorum. Üşümek istiyorum. Çok mu soğuktu? Evet. Ay olsun dışarı çok sıcak. Dur onlar çeksin. Aşağı yol yok da. Yol yok mu? Var ama çok Çok. Nasıl bir soğuk geliyor oradan böyle? Evet. İçi daha soğuk. Değil mi? Buz gibiymiş. Başları da soğuk. Sonunda sıcak. Daha içeriye girmeden hemen burada soğuk başlıyor. Video görmüştüm. İçeride 5 dakika dayanmanın çok zor olduğunu söylemişti. Ben gerçi ekipmanlarımla birlikte buradayım ama bakalım ben kaç dakika dayanabileceğim. Challenge. Dar bir girişten giriliyor. Ancak duvarlara dokunduğunuzda daha şimdiden soğuk başladı. Bakalım ileride bahsedildiği gibi buzlara ya da buz sarkıt dikitlere rastlayacak mıyız? Gelin hep birlikte keşfedelim. Gitgide hem karanlık olmaya başladı hem de hava soğumaya başladı. Söylendiği gibi gerçekten parlamalardan anlaşılıyordur. Görüldüğü gibi burada merdiven var. Çok anlaşılmasa da. Ve buradan da aşağı gidiyor yol. Hem çok tehlikeli hem çok kaygan. Söylemek gerekir ki gitgide de çamurlaşabiliyor her yer. Çok dar geçitlerden gidiyor gördüğünüz gibi. Ve bu dar geçitler aşağıda bir göl olduğuna yönelik. Ancak şöyle bir şey var. İndiğimiz vakit çıkamayabiliriz. Zaten buraya da çıkabilmek için ip sarkıtmışlar. Eskiden buradan buzlar çıkartılıyor ve şehre götürülüyormuş. Günümüzde ise gördüğünüz gibi özellikle de buzdolabı çıktıktan sonra zaten ihtiyaç duyulmaz olmuş. Akan sular buzlaşıyor. Görüldüğü üzere iniş bir hayli zor ve çıkış da bir hayli o kadar zor. Burada herhangi bir aydınlatma yok. Kişisel aydınlatmalarınızı yanınızda getirmeniz tavsiye edilir.
Ancak gerek efsanesi gerek hikayesiyle dikkat çekiyor. Gerçekten çok ilginç bir yerde. Bir taraftan baktığınızda çok güzel bir manzara. Az önce anlattığım Ozan Gölü hikayesine vurgu yapan, gönderme yapan bir manzarayı görebiliyorsunuz. Diğer taraftan da tam da dağların arasında hiç de fark edilmeyecek konumda bir serin yer var. İşte o da burası. Elazığ'a geldiğinizde burayı da görmeden geçmeyin derim. Harput'a çok yakın bir mesafede. Yaklaşık bir 15 dakika içerisinde buraya ulaşabiliyorsunuz. Merak edenler gelip burada Buzluk Mağarası'nı doğrudan deneyimleyebilirler.